Tarih boyunca insanlık, tarımın keşfiyle yerleşik hayata geçişten, yazının icat edilip medeniyetlerin doğuşuna ve coğrafi keşiflerle kıtaların birbirine bağlanmasına kadar pek çok büyük değişim yaşadı. Ancak bu dönüşümlerin hiçbiri, 18. yüzyılda başlayan sanayi devrimi kadar köklü bir şekilde insan hayatını etkilemedi. Çünkü bu yenilik, yalnızca üretim yöntemlerini değil, ekonomiyi, toplumsal yapıyı, şehirleşmeyi ve küresel güç dengelerini de kalıcı biçimde değiştiren bir dönüm noktasıydı. Sanayi devrimi, 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de başlayıp, 19. yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayılan, üretim süreçlerini kökten değiştiren bir ekonomik ve teknolojik dönüşüm dönemidir. Buhar gücü, makineleşme ve fabrika sisteminin yaygınlaşmasıyla el işçiliğinin yerini seri üretim almış, tarım toplumundan endüstriyel topluma geçiş hızlanmıştır. James Watt'ın buhar makinesi, tekstil sektöründeki mekanik dokuma tezgahları ve demir-çelik üretimindeki yenilikler gibi teknolojik buluşlar, bu devrimin itici gücü olmuş, kentleşme, işçi sınıfının ortaya çıkışı ve küresel ticaretin artışı gibi sosyal ve ekonomik değişimleri tetiklemiştir. Sanayi devriminin İngiltere'de ortaya çıkması, 18. yüzyılda bir dizi ekonomik, sosyal, teknolojik ve politik faktörün benzersiz bir şekilde bir araya gelmesiyle mümkün oldu. İngiltere, zengin kömür ve demir rezervlerine sahipti. Örneğin, Yorkshire ve Güney Galler'deki kömür madenleri, buhar makineleri ve demir üretimi için ucuz ve bol enerji sağladı. Tarım devrimi, 4 alanlı ekim sistemi ve yeni tarım aletleriyle verimliliği artırarak gıda üretimini yükseltti ve kırsal nüfusu kentlere yönelterek fabrika işgücü oluşturdu. 1700 ile 1800 yılları arasında İngiltere'nin nüfusu yaklaşık 5 milyondan 9 milyona çıktı. Sömürgecilik, Hindistan'dan pamuk ve Amerika'dan şeker gibi hammaddeler sağlayarak tekstil endüstrisini besledi ve geniş pazarlar sundu. Politik istikrar, 1688 şanlı devrimle güçlenen parlamenter sistemle sağlandı. Bu, özel mülkiyet haklarını ve ticaret hukukunu güvence altına alarak girişimcileri cesaretlendirdi. Bankacılık ve anonim şirketlerin gelişimi, yatırımları finanse etti. Örneğin, Londra'daki bankalar düşük faizli krediler sundu. Bilimsel ilerlemeler, Royal Society gibi kurumlarla desteklenirken, James Watt gibi mucitler buhar makinesini geliştirdi. Avrupa'daki savaşlar ve feodal yapıların aksine, İngiltere'nin istikrarlı ortamı ve serbest piyasa politikaları yenilikleri hızlandırdı. Bu faktörler birleştiğinde, İngiltere, sanayi devriminin doğum yeri olarak modern ekonominin temelini attı. Teknolojik ilerlemeler, sanayi devriminin motoru oldu. Aydınlanma döneminin bilimsel merakı, deneysel yöntemleri ve mekanik bilgiyi ön plana çıkardı. Şimdi bu gelişmeleri inceleyelim. Sanayi devriminin teknolojik sıçramalarının temel taşlarından biri, 1712 yılında Thomas Newcomen'in geliştirdiği buhar makinesiydi. Bu icat, insanlık tarihindeki üretim süreçlerini kökten değiştirdi. Newcomen'in atmosferik buhar makinesi, kömür madenlerindeki suyun pompalanması için tasarlanmıştı ve pistonlu bir sistemle çalışarak buharın genleşmesiyle mekanik enerji üretiyordu. Her ne kadar verimliliği düşük olsa da, su gücüne bağımlılığı ortadan kaldırarak fabrikaların coğrafi kısıtlamalardan kurtulmasını sağladı ve kömür madenciliğini hızlandırarak hammadde üretimini artırdı. Aynı şekilde 1733 yılında John Kay'in uçan mekik icadı, tekstil endüstrisinde devrim yarattı. Uçan mekik, dokuma tezgahlarında atkı ipliğini otomatik olarak ileri geri hareket ettirerek kumaş üretimini hızlandırdı ve bir dokumacının daha geniş kumaşları tek başına üretebilmesini sağladı. Bu icat, el işçiliğine dayalı tekstil üretimini mekanikleştirerek verimliliği 2'ye katladı ve tekstil fabrikalarının seri üretim modeline geçişini hızlandırdı. Ancak aynı zamanda el tezgahı işçilerinin iş kaybına uğramasına yol açarak sosyal çalkantılara da neden oldu. Bu iki buluş, sanayi devriminin enerji ve üretim altyapısını dönüştürerek modern endüstrinin temelini attı. James Watt'ın 1763 yılında başlayıp 1769 yılında patentlediği buhar makinesi, sanayi devriminin en önemli teknolojik buluşlarından biri olarak enerji üretimini ve üretim süreçlerini dönüştürdü. James Watt, Thomas Newcomen'in buhar makinesinin verimsizliklerini gidererek makineye ayrı bir yoğuşma odası ekledi. Bu, buharın silindir içinde değil, ayrı bir kapta soğutulmasını sağlayarak yakıt tüketimini yaklaşık 1/3 oranında azalttı. Makinenin çalışma prensibi şöyleydi. Bir kazan içinde ısıtılan su, buhar haline gelerek bir silindirin içindeki pistona basınç uyguluyordu. Bu basınç, pistonu hareket ettiriyor
ve bu hareket bir kol aracılığıyla mekanik enerjiye çevriliyordu. Newcomen'in makinesinde buhar, silindir içinde soğutulurken enerji kaybına yol açıyordu. Watt'ın kondenseri ise buharı dışarıda yoğuşturarak silindirin sıcak kalmasını sağladı. Böylece sürekli çalışma mümkün oldu. 1781 yılında Watt'ın eklediği döner hareket mekanizması, pistonun ileri geri hareketini dairesel harekete çevirerek tekstil tezgahları, değirmenler ve daha sonra lokomotifler gibi makineleri çalıştırmak için ideal hale getirdi. Örneğin, bir tekstil fabrikasında bu sistem, iplik eğirme makinelerini saatlerce kesintisiz çalıştırabiliyordu. Matthew Boulton ile ortaklık kurarak bu teknolojiyi ticarileştiren Watt, İngiltere'nin kömür rezervlerini etkin bir şekilde kullanmayı başardı. Bu, fabrikaların su gücüne bağımlı olmaktan kurtularak her yere kurulmasını sağladı. Böylece Watt'ın buhar makinesi sadece teknolojik bir yenilik olarak kalmadı. Seri üretimi, kentleşmeyi ve küresel ticareti hızlandırarak modern endüstriyel toplumun temelini attı. James Hargraves'in 1764 yılında oluşturduğu iplik eğirme makinesi, sanayi devriminin tekstil endüstrisindeki en önemli buluşlarından biri olarak iplik üretimini kökten değiştirdi. Bu cihaz, bir insanın aynı anda birden fazla iplik eğirmesini sağlayan mekanik bir çıkrık sistemiydi. İlk modellerde 8i, daha sonra geliştirilen versiyonlarda ise 120'ye kadar i bulunuyordu. Çalışma prensibi, bir el çarkıyla i'lerin eşzamanlı dönmesini sağlayarak pamuğu veya yünü hızlıca ipliğe dönüştürmekti. Bu, geleneksel el çıkrığına kıyasla üretimi 10 kat artırdı. Örneğin, bir işçi, iplik eğirme makinesiyle saatler süren iplik eğirme işini artık dakikalara indirgeyebiliyordu. Bu icat, evlerdeki küçük çaplı tekstil üretimini fabrikalara taşıyarak seri üretimin temelini attı ve tekstil talebinin karşılanmasını kolaylaştırdı. 1769 yılında Richard Arkwright'ın su gücüyle çalışan iplik eğirme makinesi ise tekstil üretimini hızlandırarak fabrikalaşmanın önünü açtı. Edmund Cartwright'ın 1785 yılında icat ettiği mekanik dokuma tezgahı, sanayi devriminin tekstil endüstrisindeki önemli bir buluşu olarak kumaş üretimini el işçiliğinden mekanikleştirilmiş seri üretime taşıdı. Bu tezgah, su veya buhar gücüyle çalışarak iplikleri otomatik olarak dokuyordu. Bir kol mekanizması, atkı ipliğini çözgü iplikleri arasından geçiriyor ve bir pedal sistemi bu işlemi hızlandırıyordu. Böylece bir işçi, geleneksel el tezgahlarına kıyasla 20 kat daha hızlı kumaş üretebiliyordu. Başlangıçta ham ve verimsiz olsa da, 19. yüzyılın başlarında yapılan iyileştirmelerle fabrika üretiminde standart hale geldi ve tekstil fabrikalarının büyümesini hızlandırdı. Henry Cort'un 1787 yılında geliştirdiği padding ve haddeleme yöntemi, sanayi devriminin demirçelik endüstrisindeki en kritik yeniliklerinden biri olarak yüksek kaliteli demir üretimini ucuz ve verimli hale getirdi. Padding yöntemi, ham demiri kömür yerine kok kömürüyle ısıtılan bir fırında eriterek karbon ve diğer safsızlıkları ayrıştırıyor. Böylece daha saf ve işlenebilir bir demir olan dövme demiri üretiyordu. Bu işlem, bir işçi ekibinin fırındaki erimiş demiri karıştırmasını gerektiriyordu ve önceki yöntemlere göre daha az yakıt tüketiyordu. Haddeleme ise, erimiş demirin silindirler arasından geçirilerek düzgün levhalar veya çubuklar haline getirilmesini sağlıyordu. Örneğin, bu yöntemle bir günde tonlarca demir çubuk üretilebiliyordu. Oysa eski dövme teknikleriyle bu süre haftalar alabiliyordu. Bu yenilikler, demirin maliyetini düşünerek köprüler, demiryolları, gemiler ve makineler gibi büyük ölçekli projelerde kullanımını yaygınlaştırdı. 1793 yılında Eli Whitney'nin pamuk çırçır makinesi, pamuk liflerini tohumlardan ayırmayı kolaylaştırarak tekstil endüstrisini ve Güney Amerika'nın ekonomisini canlandırdı. Richard Trevithick'in 1804 yılında tasarladığı buharlı lokomotif, demiryolu taşımacılığında sanayi devriminin öncü icatlarından biri olarak modern ulaşımın temellerini attı. Galler bölgesinde bulunan Penydaren Demir Fabrikası için geliştirilen bu lokomotif, James Watt'ın buhar makinesi teknolojisini raylar üzerine uyarlayarak çalışıyordu. Kömürle ısıtılan bir kazan, yüksek basınçlı buhar üretiyor. Bu buhar, silindirlerdeki pistonları hareket ettiriyor ve bu hareket, tekerleklere bağlı bir dişli sistemiyle lokomotifi ileri sürüklüyordu. 21 Şubat 1804 yılında, Trevithick'in lokomotifi, 10 ton demir ve 70 yolcuyu, 14 kilometre boyunca saatte yaklaşık 8 kilometre hızla taşıyarak tarihe geçti. Ancak, lokomotifin ağır yapısı rayları kırıyor ve yüksek basınçlı buhar sistemi patlama riski taşıyordu. Bu da yaygın kullanımını sınırladı. 1814 yılında İngiliz mühendis George Stephenson,
kömür taşımacılığında kullanılmak üzere ilk buharlı lokomotiflerinden biri olan Blücher'i geliştirdi. Adını dönemin ünlü Prusyalı generali Gebhard Leberecht von Blücher'den alan bu lokomotif, sanayi devriminin ulaşım ve endüstri alanındaki en önemli yeniliklerinden biri oldu ve 1825 yılında Stockton-Darlington demiryolunda kullanılan geliştirilmiş versiyonuyla tarihe geçti. Blücher, James Watt'ın buhar makinesinin prensiplerini kullanarak çalışıyordu. Bir kazan içinde kömürle ısıtılan su, buhar üretiyor. Bu buhar, silindirlerdeki pistonları hareket ettirerek tekerleklere bağlı bir krank sistemiyle lokomotifi ileri itiyordu. Saatte 7 kilometre hızla 40 ton yük taşıyabiliyordu ki bu, atlı vagonlara kıyasla devrim niteliğindeydi. 1809 yılında Fransız şef ve tasarımcı Nicolas Appert, yiyeceklerin uzun süre bozulmadan saklanabilmesini sağlayan konserveleme yöntemini geliştirdi. Appert, yiyecekleri cam kavanozlara yerleştirip hava almayacak şekilde kapattıktan sonra kaynar su içinde ısıtarak mikroorganizmaların gelişmesini engelledi. Bu yöntem, yiyeceklerin aylarca hatta yıllarca taze kalmasını sağladı ve hem gıda güvenliğinde hem de uzun yolculuklarda büyük bir çığır açtı. Appert'in buluşu, özellikle seferlerde askerlerin beslenmesinde stratejik bir avantaj sağlarken, modern gıda endüstrisinin de temel taşlarından biri oldu. 1824 yılında İngiliz duvar ustası Joseph Aspdin, modern inşaat dünyasının en önemli malzemelerinden biri olan Portland çimentosunu icat etti. Aspdin, kireç taşını ve kili yüksek sıcaklıkta pişirip öğüterek elde ettiği bu yeni bağlayıcı malzemeye, rengi İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland taşına benzediği için Portland çimentosu adını verdi. Bu buluş, su ile karıştığında sertleşerek dayanıklı bir yapı malzemesi haline gelmesi sayesinde inşaat sektöründe devrim yarattı. Aspdin'in icadı, köprülerden binalara, baraj ve yolların altyapısına kadar pek çok yapının temelinde kullanılan modern betonun doğuşuna zemin hazırladı. 1830 yılında açılan Liverpool-Manchester demiryolu hattı, sanayi devriminin ulaşım ve ticaret alanındaki en önemli dönüm noktalarından biri olarak modern demiryolu sisteminin temelini attı. George Stephenson'ın tasarladığı roket lokomotifinin kullanıldığı bu 56 kilometrelik hat, İngiltere'nin sanayi merkezi Manchester ile liman kenti Liverpool'u bağlayarak pamuk, kömür ve mamul malların hızlı ve düşük maliyetli taşınmasını sağladı. Örneğin, atlı vagonlarla günler süren bir yolculuk, buharlı lokomotifle birkaç saate indi ve saatte 48 kilometre hıza ulaşıldı. Hat, çift yönlü raylar, tüneller ve köprüler gibi mühendislik harikalarıyla inşa edildi ve yolcu taşımacılığında da çığır açtı. Açılış gününde 600'den fazla yolcu taşındı. Bu icat, kömür, hammadde ve mamul malların hızlı ve ucuz taşınmasını sağlayarak sanayi üretimini hızlandırdı, kentler arası ticareti artırdı ve modern demiryolu ağlarının temelini attı. Samuel Morse'un 1837 yılında geliştirdiği telgraf, sanayi devriminin iletişim alanındaki en devrimci buluşlarından biri olarak bilgiyi anında uzak mesafelere iletmeyi mümkün kıldı. Morse'un sistemi, elektrik sinyallerini kullanarak bir tel üzerinden kısa ve uzun darbeler, nokta ve çizgi şeklinde kodlanmış mesajlar gönderiyordu. Bu sistem daha sonra kendi adıyla anılan Morse alfabesine dönüştü. Örneğin, bir operatör, bir tuşa basarak elektrik akımını kesip açıyor. Bu sinyaller alıcı tarafta bir kağıt şeride kaydediliyor veya bir sesle algılanıyordu. SOS gibi bir mesaj, 3 kısa, 3 uzun, 3 kısa sinyal olarak iletiliyordu. 1844 yılında Washington ile Baltimore arasında kurulan ilk hat, "Tanrı ne yaptı?" mesajıyla başarıyla çalıştı ve saniyeler içinde 64 kilometrelik mesafeye bilgi aktardı. Bu icat, demiryolu operasyonlarını koordine etmeyi, ticareti hızlandırmayı ve haberleşmeyi dönüştürerek küresel bağlantıları güçlendirdi. Ancak sistemin kurulumu pahalıydı ve uzman operatörler gerektiriyordu. Telgraf, modern iletişim çağının temelini atarak sanayi devriminin ekonomik ve sosyal etkilerini pekiştirdi. Henry Bessemer'ın 1856 yılında geliştirdiği Bessemer konvertörü, sanayi devriminin çelik üretiminde devrim yaratan bir buluş olarak demir-çelik endüstrisini dönüştürdü ve modern altyapının temelini attı. Bu yöntem, erimiş ham demire yüksek basınçlı hava üfleyerek karbon ve diğer safsızlıkları yakıp temizliyor. Böylece birkaç dakika içinde tonlarca çelik üretiyordu. Süreç, büyük bir armut şeklindeki çelik kapta gerçekleşiyordu. Erimiş demir konvertöre dökülüyor. Alttan hava üflenerek kimyasal reaksiyon başlatılıyor ve safsızlıklar cüruf olarak ayrılıyordu. Bu yenilik, demiryolları, köprüler,
gemiler ve gökdelenler gibi büyük ölçekli projelerde yaygın kullanımını sağladı. Örneğin, 1860'larda 1 ton çeliğin fiyatı 40 pound'dan 7 pound'a geriledi. 19. yüzyılın sonlarında jeneratör ve elektrik motorları, üretimin ve günlük yaşamın dönüşümünde kritik bir rol oynadı. Michael Faraday'ın 1831 yılında elektromanyetik indüksiyon ilkesini keşfetmesiyle temelleri atılan jeneratör sistemleri, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek fabrikalarda ve şehirlerde güvenilir bir güç kaynağı sağladı. Alexander Graham Bell'in 1876 yılında icat ettiği telefon, sanayi devriminin iletişim alanındaki en dönüştürücü buluşlarından biri olarak, insanlık tarihindeki haberleşme biçimini kökten değiştirdi. Graham Bell, ses dalgalarını elektrik sinyallerine çevirip uzak mesafelere iletmeyi amaçladı. Bu fikir, işitme engellilere yardım etme çalışmaları sırasında sesin titreşimlerini inceleme tutkusundan doğdu. Telefonun çalışma prensibi basitti ama yenilikçiydi. Bir mikrofon, konuşmacının sesini elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Bu sinyaller bir tel üzerinden alıcıya iletiliyor ve orada tekrar sese çevriliyordu. 10 Mart 1876 yılında asistanı Thomas Watson'a ilk başarılı mesajı iletti. "Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum." Bu, Boston'da bir odadan diğerine yapılan tarihi bir iletişimdi. Ancak erken telefonlar, düşük ses kalitesi ve kısa mesafeli iletimle sınırlıydı. Yine de, telgraftan farklı olarak doğrudan sesli iletişim sağlaması, ticaretten kişisel haberleşmeye kadar her alanda devrim yarattı. Thomas Edison'un 1879 yılında geliştirdiği pratik akkor ampul ise, sanayi devriminin enerji ve yaşam tarzı üzerindeki etkilerini dönüştüren bir buluş olarak modern aydınlatmanın temelini attı. Bu noktada elektriğin üretime entegre edilmesi, sanayi devriminin ikinci aşamasını başlattı. Elektrik akımının bir tel filament üzerinden geçirilmesiyle ışığı üreten ampul, aslında Humphrey Davy'nin 1802 yılında gösterdiği akkor ilkesine dayanıyordu. Ancak Edison'un katkısı, ticari olarak uygulanabilir, uzun ömürlü ve uygun maliyetli bir tasarım yaratmasıydı. Edison, binlerce deney sonucunda karbonize edilmiş pamuk ipliği filamentini kullanarak 14,5 saat boyunca yanabilen bir ampul geliştirdi. Bu, önceki modellerin birkaç dakikalık ömrüne kıyasla devrim niteliğindeydi. Çalışma prensibi şöyleydi. Bir cam tüpün içindeki hava vakumlanıyor. Filament elektrik akımıyla ısıtılıyor ve bu ısı, ışık enerjisine dönüşüyordu. 1879 yılında Menlo Park'taki laboratuvarında ilk başarılı denemeyi gerçekleştiren Edison, 1880'lerde ampulü seri üretime geçirerek evler, fabrikalar ve sokaklar için pratik bir aydınlatma çözümü sundu. Fabrikalar artık gün ışığına bağımlı olmadan 24 saat üretim yapabiliyor. Kentler geceleri de aydınlanarak sosyal ve ekonomik yaşamın süresini uzatıyordu. Ampulün yaygınlaşması için elektriğin üretildiği, dağıtıldığı ve kullanıldığı bir ekosistem gerekiyordu. Edison bir sistem tasarladı. 1882 yılında New York'ta açılan Pearl Street Elektrik Santrali, doğru akım ile 1100 ampulü aydınlatarak tarihin ilk ticari elektrik şebekesini kurdu. Bu santral, Manhattan'ın bir bölgesini ışığa boğarken, insanlar gece sokaklarda gaz lambalarına veda etti. Edison'un vizyonu, ampulü bir lüks olmaktan çıkarıp her eve sokmaktı. Bu yüzden seri üretim teknikleriyle ampullerin maliyetini düşürdü. Örneğin, 1880'lerde bir ampulün fiyatı $1'dan birkaç sente geriledi. Böylece orta sınıf aileler de bu teknolojiye erişebildi. Örneğin, Savoy Tiyatrosu, 1881 yılında tamamen elektrikle aydınlatılan ilk tiyatro oldu. Ancak doğru akımın mesafe sınırlamaları, ampulün kırsal bölgelere ulaşmasını zorlaştırdı. İşte burada Nikola Tesla devreye girdi. Sırp asıllı Amerikalı mucit olan Tesla, 19. yüzyılın sonlarında elektrik iletiminde devrim yaratan alternatif akım sistemini geliştirdi. Tesla, elektrik akımının yönünü belirli aralıklarla değiştiren alternatif akım sistemini tasarlayarak, yüksek voltajlı akımın trafolar yardımıyla çok uzak mesafelere düşük enerji kaybıyla taşınmasını mümkün hale getirdi. Bu fikir, 1893 Chicago Dünya Fuarı'nda Tesla ile işbirliği yaptığı George Westinghouse'un gerçekleştirdiği aydınlatma gösterisiyle büyük ses getirdi ve kısa sürede yaygınlaştı. Alternatif akımın uygulanabilirliği, sanayi devriminin ikinci aşamasında elektriğin fabrikalara, şehirlere ve hatta kırsal bölgelere güvenilir şekilde ulaşmasını sağladı. Elektrik motorları, üretim makineleri ve aydınlatma sistemleri alternatif akım sayesinde kesintisiz çalışabilir hale geldi.
Bu da üretim hızını ve verimliliği büyük ölçüde artırdı. Fabrikalar gece vardiyalarına geçti. Şehirler sokak lambalarıyla parladı ve evlerdeki gaz lambalarının dumanı yerini temiz, parlak ışığa bıraktı. Bu, çalışma saatlerini uzattı, üretkenliği artırdı ve hatta gece eğlencelerini dönüştürdü. İnsanlar artık akşamları kitap okuyabiliyor, sosyal etkinlikler düzenleyebiliyordu. Sanayi devriminin en önemli sonuçlarından biri ekonomik alanda yaşandı. Buharlı makinelerin icadı ve fabrikaların yaygınlaşmasıyla üretim kapasitesi büyük ölçüde arttı. Seri üretim sayesinde mallar daha hızlı, daha ucuz ve daha bol miktarda üretilmeye başlandı. Bu durum ticaretin canlanmasına, pazarların genişlemesine ve kapitalist ekonomik düzenin güçlenmesine yol açtı. Ayrıca demiryolları ve buharlı gemiler gibi yeni ulaşım araçları, ürünlerin uzak bölgelere daha kısa sürede taşınmasını mümkün kıldı. Toplumsal açıdan da derin değişimler görüldü. Kırsal kesimden şehirlere yoğun göç yaşandı ve hızlı kentleşme başladı. Bu durum, işçi sınıfı olarak bilinen yeni bir sosyal tabakanın ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak fabrikalarda uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kötü koşullar işçi hakları sorunlarını doğurdu. Zamanla sendikaların ve işçi hareketlerinin gelişmesiyle işçi hakları için mücadeleler başladı. Bu da sosyal adalet kavramının güçlenmesine zemin hazırladı. Bilim, teknoloji ve günlük yaşam üzerinde de kalıcı etkiler bırakıldı. Elektrik, telgraf, telefon gibi buluşlar iletişimi hızlandırırken, tıp, kimya ve mühendislik alanındaki ilerlemeler yaşam kalitesini yükseltti. Kapitalizmin yükselişiyle bankacılık, sigortacılık ve anonim şirketler yaygınlaştı. Örneğin, Londra borsası, sanayi yatırımlarını finanse eden bir merkez haline geldi. Ancak bu ekonomik büyüme eşitsizlikleri de derinleştirdi. Fabrika sahipleri servet biriktirirken, işçiler düşük ücretler ve uzun çalışma saatleriyle mücadele etti. Sanayi devriminin doğum yeri olan Britanya, tekstil, demir-çelik ve kömür endüstrilerinde lider oldu. Buhar makinesi ve mekanize üretim, ekonomik büyümeyi hızlandırdı ve Britanya'yı dünyanın ekonomik süper gücü haline getirdi. Fransa, sanayi devrimini Britanya'dan daha yavaş benimsedi. Devrim, Napolyon savaşları ve politik istikrarsızlık nedeniyle gecikti. Ancak 19. yüzyılın ortalarında demiryolları ve tekstil endüstrisi gelişim göstermeye başladı. Almanya, 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmede büyük bir sıçrama yaptı. 1871 sonrası, çelik, kimya ve makine endüstrilerinde lider oldu. Sanayi devrimi, Alman milliyetçiliğini ve imparatorluk gücünü pekiştirdi. Avrupa'da güç dengelerini değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise 19. yüzyılın başlarında tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçti. Tekstil, demiryolları ve daha sonra petrol endüstrisi büyüdü. Geniş doğal kaynaklar ve göçmen iş gücü bu süreci hızlandırdı. Fakat ormansızlaşma ve nehir kirliliği gibi çevresel sorunlar ortaya çıktı. Japonya ise 1868 yılındaki Meiji Restorasyonu ile sanayi devrimini hızla benimsedi. Batı teknolojilerini ithal ederek tekstil, demiryolu ve ağır sanayisini geliştirdi. Asya'da sanayileşen ilk ülke oldu ve bu durum Japonya'yı bir imparatorluk gücü haline getirdi ve Asya'da emperyalist politikalar izlemesine yol açtı. Rusya, sanayi devrimini 19. yüzyılın sonlarında, özellikle 1890'larda benimsedi. Devlet destekli demiryolları ve ağır sanayi gelişti. Ancak tarım ağırlıklı ekonomi devam etti. Serfliğin 1861 yılında kaldırılması sonrası işçi sınıfı büyüdü. Ancak çalışma koşulları kötüydü. Bu, sosyalist ve devrimci hareketleri körükledi. Sanayileşme, Çarlık rejiminin modernleşme çabalarını destekledi. Ancak eşitsizlikler 1917 Bolşevik devrimine zemin hazırladı. Britanya sömürgesi olarak Hindistan ise sanayi devriminden hammadde kaynağı olarak faydalandı. Ancak yerel sanayisi çöktü. Tekstil üretimi Britanya fabrikalarına karşı rekabet edemedi. Bu da ekonomik bağımlılığı artırdı. Çin'de Çing Hanedanı döneminde sanayi devriminin etkisi sınırlı kaldı. Batı teknolojileri yavaş benimsendi ve Çin, sanayileşmede geri kaldı. Bu da 19. yüzyılda Batı'ya karşı zayıflamasına neden oldu. Osmanlı ise sanayi devrimini tam anlamıyla benimseyemedi. Avrupa'dan ithal edilen ucuz sanayi malları, yerel zanaat ve tekstil üretimini çökertti. 1838 Balta Limanı Antlaşması ile artan ithalat, dışa bağımlılığı artırdı
ve ticaret dengesini bozdu. Avrupa'ya artan borç bağımlılığı, devleti iflasın eşiğine getirdi. İletişim ve ulaşım teknolojileri, milliyetçilik hareketlerini güçlendirerek imparatorluğun parçalanmasını hızlandırdı. Bu teknolojik sıçrama çevresel bedeller getirdi. Kömür kullanımının artışı, Londra gibi şehirlerde hava kirliliğini artırdı ve 19. yüzyılın sonlarında sis felaketi olarak bilinen olaylar yaşanmaya başladı. Fabrikaların atıkları, nehirleri kirleterek su kaynaklarını tehdit etti. Örneğin, Thames Nehri 1850 yıllarında sağlık krizlerine yol açacak kadar kirlendi. Aynı zamanda, demiryolları ve buharlı gemiler, sömürgeciliği kolaylaştırarak Avrupa'nın dünya üzerindeki hakimiyetini güçlendirdi. Bu, Asya ve Afrika'daki yerel ekonomileri tahrip ederken, Batı'nın zenginliğini artırdı. Bugün kullandığımız her teknoloji, aslında sanayi devriminin açtığı yolun bir devamıdır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.